Sana ne lazım arkadaşım? Para mı lazım? Ne lazım? Yani üzülme. Sen sanatkarsın. Bu işin, bunların zorlukları altından kalkacağız. Turan Keşan'da doğdu. 1929'un Temmuz'un 27'sinde. Turan'ın annesi 9 aylıkken vefat ediyor. Halasının çocuğu olmuyor. Turan'ı biz evlat olarak almak istiyoruz diyor. Onlar soyadı işte Samakov olduğu için Samakov'dan gelmişler. Kendi babası şekerci ama halasının kocası Saraç. Sülaleden gelme Saraç onlar. Beni tanıdığında Saraçlığa başlamıştı yani. 12 yaşındayken ben eğer koşum yapmaya başladım. 12 yaşında falan ben dedi usta oldum diyordu. Daha genç yaşta bizim babalarımız arkadaş. Sonra bu beni sevmiş yani. Bana söylendi. Başka isteyenler de vardı. Ben dedim Turan'ı istiyorum dedim. 48'den 6 ay önce sözlendik. 48'de de nişanımız oldu. Evlendiğimizin ilk gecesi bana, biz dedi evlendik ama Keşan'da oturacağımızı zannetme, sonumuz İstanbul dedi. ...50'lerde ben evlendiğimde savaşlık devam ediyordu ama pek istediklerini elde edemiyorlardı maddi yönden. Askeriye de motorizeye döndü diyordu Turan. Bu artık baktı gördü böyle gitmeyecek. Sonra tuttu Keşan'da bir parakende dükkanı açtı ayrıca. Köylünün birisi ayakkabısını çıkarıp da girmiş içeri. Öyle bir şık dükkan yaptı. Bu yer muşambasında 3 boy üzerine çok değişik sağlam bir çantalar yaptı ve o sene fuara götürdü. O zaman İzmir fuarı 40 gündü. Şimdiki gibi böyle bir hafta falan değil. İkinci sene daha fazla tuttu. Bu defa bizi de götürdü. Bandırmayı da Keşan'dan daha büyük gördü. Bandırmada kazar ama bir gün bana dedi, biz dedi Bandırma'ya geldik ama dedi zannetme dedi Bandırma'da temelleşip kalacağız. Ne yapacağız dedim. İşte ben dedi kızlarımı okutacağım dedi. Çantanın yanında Turan bir de ayakkabı koysan iyi olur demişler ona. Oranın Bandırma'nın daha eski iyi ayakkabı satan, kaliteli ayakkabı satan kişiler rekabete girdiler. Onlar kazandı. Tabii bizi iflas ettirdiler. Orada birinci iflas oldu. Tutuyor Turan bir çanta tasarlıyor kafasında. Kokteyl çantası diye. Görünüşte çanta ama açınca dört bir tarafında, dört üst tarafında likör şişesi, ortasında 4 bardak, yanlarında çerez koymak için çekmece. İstanbul'a götürüyor. Nereye götürdüyse konsinye bırak diyorlar. Peşin para yok. Konsinye bırak, konsinye bırak. Hadi onlar da öylece kaldı ikinci bir iflas Bandırma'da.
6 ay Bandırmadan, işini bozmadan geldi gitti. Çanta fabrikasını kurdular Şeref Öztürk'le. 69 senesinde işte Bandırma'da biz işi kapattık. İstanbul'a geldik. Bandırma'da işi kapattık ama her ay belirli bir para alınıyor. İşte zaten çalışmaya dönmeye başladı. Bir sene sonunda Duran diyor, Şeref diyor hani bir hesap yapalım. Parada kazanıldığını görüyor Duran. Ama bir türlü o sene atlatıyor. Ertesi sene atlatıyor. Bir gün tepesi atıyor. Ben diyor ayrılıyorum diyor. Benim diyor ne kadar da diyor alacağım varsa ben bir kuruş da istemiyorum diyor. Fakat ondan ayrılırken çalışan 2 kişiyle tanışıyor. Bir bavul fabrikası kurma niyet etsem diyor. Benimle ne olur musunuz diyor. Oluruz ama diyorlar. Metin diyor benim 1 liram var diyor. Kemal diyor ben de diyor hiç bir sermaye falan koy. Ben diyor sizden sermaye istemiyorum diyor. Biriniz mübaya işine, biriniz de satış işine bakarsanız kalan diyor bütün imalat sorunu, para sorunu benim diyor. Sonra bunlar Unkapanı'nda önce bir dükkan tuttular. Dükkanda başladılar çanta bavul işini. Dükkanlar 1 derken 2 oldu, 2 derken 3 oldu, 3 derken 4, sıra. İşte günde vallahi kaç yüz bilmem valizler çıkmaya başladılar. Bu sefer yer dar geldi. Topçularda bir yer tuttular. Bu defa orada ama oraya taşındıktan sonra işler ters dönmeye başladı. Şimdi bu ortaklar başlamışlar yamukluk yapma. Senetleri 2 tane yapıp birini ceplerine kırdırıyorlar, birini müşteriye. İşte işçiler zarar da vermeye başlıyorlar. Bavulun bir tanesinin gövdesine bıçak atıyor. Bir seri bavul gidecek bir yere. Bir tanesi yaralanınca malları gönderemiyorlar. Yani boş oturmayı seven bir insan değildi. Bir gün dedi ben dedi böyle olmayacak dedi. Evde benim bir işler yapmam lazım dedi. Sen dedim her şeyi yapabilirsin. İşte önce çerçeveden başladı. Sonra kırbaç da yaparım dedi. Dedim yap, senin mesleğindi bu. Şimdi hani ev hem atölyeydi hem evde. Mutluydu. Nasıl mutluydu? Ben bıraktırıyordum bazen. Hani sıcak havalarda falan. Hayır diyordum çalışmayacaksın. Dinleneceğiz, bu sıcakta çalışılmaz. Ekonomiden anlamıyordu. Bir de paraya kıymet vermiyordu. İnsana kıymet veriyordu. Bir yerde parasından çok onu ürettiğine, yaptığına mutlu oluyordu. Eninde sonunda 2 kızını da okuttu. İffet'i İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Gülsün ilk tercihini Teknik Üniversite Mimarlık istedi. İlk tercihini kazandı. İşte 60 seneyi mutlu geçirdik. 60 senemizi. Mutlu geçirdik.